Merhaba, bugün sabun yapıyorum. Arap sabunu. Hemen başlayalım. Önce sabun yaparken hangi önlemleri almalıyız ondan bahsedeceğim. Sabun yapımında 3 temel malzeme var. Yağ, kostik ve su. Kostik yakıcı bir madde olduğu için hiçbir şekilde temas etmiyoruz. Ellerde eldiven, gözlere gözlük takılabilir ve bir maske kullanıyoruz. Vücudumuzda da hiç kostiği temas ettirmiyoruz. Kostikle suyu karıştırdığımız zaman bir gaz açığa çıkacak. O gazı solumuyoruz, kendimizden uzaklaştırıyoruz ve su ve kostiği karıştırdığımız zaman cam kavanozu alıp dışarı çıkarıyoruz ya da dışarıda karıştırıyoruz. O daha iyidir aslında. Ki ben öyle yapacağım. Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra sabun yapımına başlayabilirsiniz. Yağ olarak istediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Her yağın sabunlaşma katsayısı farklıdır. İnternette sabun hesaplama programı var. Oradan bakarak hangi yağ ne kadar kullanacağınıza karar verebilirsiniz. Güzel bir program. Kullanacağınız, karıştırdığınız yağların sabuna kattığı özelliği de gösteriyor. Ona göre eklemeler, çıkarmalar yaparak kendi isteğinize göre bir sabun oluşturabilirsiniz. Orada ben yine kendi kullandığım yağları da açıklamalar kısmına yazacağım. Katı yağları benmari usulü eritebilirsiniz sıcaklık fazla yükselmesin diye. Ya da ocak üzerinde eritebilirsiniz. Ama yağlar ısındıkça özelliğini kaybeder. Bunu göz önünde bulundurarak artık hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Katı yağlarımı tencereme aldım, erittim. Üzerine de kullanacağım sıvı yağları ekledim. Burada yağ karışımım var. En sonunda biraz uçucu yağ katacağım güzel kokması için. Birazdan açık havada su ve kostiğimi karıştıracağım. Her zaman kostiği suyun içine aktarıyoruz. Suyu kostiğe boşaltmıyoruz. Sıvı sabunda, katı sabunda olduğu gibi soğumasını beklemiyoruz. Çünkü yağları ısıtmıyoruz. Soğumasını beklemeden kostik çözündükten sonra suyun içinde hemen birleştirebilirsiniz. Sıcaklık ne kadar yüksekse sabunlaşma o kadar çabuk oluyor. Sıcaklık ne kadar düşükse sabunlaşma o kadar yavaş oluyor. Su olarak sabun yapımında her zaman distile su öneriliyor kaliteli bir sabun olabilmesi için. Elimde distile su olmadığı için normal içme suyu kullanacağım. Siz distile su kullanırsanız sabununuz daha berrak olacaktır. Berraklık demişken sabunun berraklığı daha çok yağlarla ilgili. Kullandığınız yağa göre değişiyor. Mat bir sabun da olabilir, berrak bir sabun da olabilir. Markalara göre bile değişebiliyor bu. Zeytinyağı ile yaptığım sabunların biri çok berrak olurken diğeri farklı bir markadan yaptığım zaman mat bir sabun oluyor ve berraklaşmıyor sabun. Önemli olan sabunun pH'i, sabunun berrak olmadığı anlamına gelmiyor. pH'ine bakın 8,5-10 arası olduğu zaman sabun olmuştur, kullanabilirsiniz. Katı sabun yapımında sodyum hidroksit kullanıyorduk. Sıvı sabunda potasyum hidroksit oluyor. Kostikli suyu yağın içine atmadan önce suyunuzun derecesine bakın. Kostikle su birleşince sıcaklık 70-80 derecelere çıkıyor. Yükselmediyse sıcaklık, kostiğiniz özelliğini kaybetmiştir. Özelliğini kaybettiyse de sabun olmaz. Hiç yağın içine dökmeyin. Kostiği yenileyin. Sonra devam edin. Aksi durumda olmayacaktır. Kostik nasıl özelliğini kaybeder ona da değineceğim hemen. Kostiğin bulunduğu kabın kapağı açıksa kostik havayla temas ede de özelliğini yitirir. Bir kap içinde bulundurun. Kapaklı bir kap içinde kostiğinizi bulundurun. Onu da bir poşette sarın ve bağlayın poşete. Havayla hiç temas etmesin. Suyumu aldım. Hassas bir terazi kullanmak gerekiyor. Bunda şu kadar bu kadar ölçü vermeyeceğim. Kaşık ya da bardak ölçüsü. Çünkü kostik fazlası kalırsa sabunda bu zarar verecektir bize. Kesinlikle kostik fazlası kalmaması gerekiyor ve hassas bir terazi kullanmamız lazım. Şöyle kostiğimi alacağım. Güneşte eriyip özelliğini kaybediyor. Hemen şöyle suyun içine alıyorum fazla bekletmeden. Karıştırıyorum ve kendimden uzaklaştırıyorum. Su böyle berraklaştı. Bu şekilde.
Dibinde erimeyen kostik olursa onu hiç kullanmayın. Kavanozun dibinde dursun. Dökmeyin sabunun için, yağın içine. Şöyle boşaltıyorum. Blender kullanıyorum ve çalıştırıyorum. Blenderım artık dönmüyor. Zorlanıyor. Bu noktada bırakıyorum. Olmuştur demek. Havayla temas etmemesi gerekiyor artık. Streç filmle kapatacağım. Ve 2-3 gün böyle durduracağım. Bir püf noktası söyleyeceğim ve bu püf noktasıyla sabun yapmak daha kolay olacak. Blenderım şu an ısınmadı bile. Bir kere bile ısınmadı. Normalde kullandığımız yağa göre yarım saat hepsini topluyorum şöyle. Bu şekilde 3-4 gün bekletiyorum. Daha fazla da bekletebilirsiniz. Sonra pH'ine bakacağım. Ona göre kullanmaya başlayabilirsiniz. Güneşte durmayacak. Tekrar merhaba. Sabunun bu durumda. Jelleşme oldu. Olmayabilir. Olmaması da gayet normal. Şurada bir tane olmaz sabunum var. Onu da göstereyim. Jelleşme daha az oldu. Bundan daha az olan da oluyor. Bir problem değil. Önemli olan bunun pH'i. pH olduktan sonra hiçbir problem yok. Kullanabilirsiniz. Bunun bir miktarını kullandım ben. Ne kadar süre sonunda kullanıyoruz? Uzmanların önerdiği 1-3 gün arasında ama ben 10 gün bekletiyorum. 10 gün beklettikten sonra kullanıyorum. Bu şekilde Arap sabunu olarak kullanabilirsiniz. Arap sabunun kullanıldığı her yerde. Bundan sıvı sabun yapacağız. Bir tane kavanozunu aldım. Kaynar suyum var, onu boşaltıyorum. İçine sabun hamurundan ekliyorum. Sıvı sabun yapımında sulandırmayı 1'e 1 ve 1'e 2 ölçüde yapabilirsiniz. Ben tam ikisinin ortasını alıyorum. 1'e 1,5 yani 100 gram sabuna 150 mililitre 100 gram su ekledim. İçine gliserin ekliyorum. Şöyle karıştırmıyorum. Sadece küçük bir hareket yapıyorum. Eriyene kadar bu şekilde bekletiyorum. Karıştırmıyorum. 1 ya da 1,5 günde erimiş oluyor. Sabunum hazır. Kıvam bu şekilde. Bunu 1'e 1,5 ölçüde sulandırmıştım. Yoğun gelirse 1'e 2 yapabilirsiniz. Şöyle şunun içine aktaracağım. Bu arada sabun yapımında kullandığınız her şeyi blender, tencere sadece sabun yaparken kullanmak gerekiyor. Sadece sabun yapımına ait olacak yani. Tekrar yemek için kullanmıyoruz. Köpürmesine de bakalım. Biraz su dökeceğim elime.
Hoşçakalın.